Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam. Bu üç büyük dinin de yolunun kesiştiği muazzam bir isim var. İbrahim peygamber. Peki herkesin atası olarak gördüğü bu kilit insan, bu devasa mirasın merkezindeki bu şahsiyet aslında kimdi? Gelin bu büyük hikayenin özellikle İslami kaynaklardaki yani Kur'an'daki portresine birlikte daha yakından bakalım. Bugün merceğimizi özellikle İslam perspektifine çevireceğiz. Neden? Çünkü Kur'an, Hazreti İbrahim'i sadece geçmişte yaşamış bir ata olarak değil, çok daha derin, çok daha özel bir kimlikle tanımlıyor. İşte bu yüzden bizim de temel sorumuz şu, Kur'an'a göre İbrahim gerçekte kimdir? Ona verilen sıfatlara baktığımızda resim yavaş yavaş netleşiyor. Mesela Ebul Enbiya yani peygamberlerin atası. Çünkü soyu peygamberlerle dolu. Halilur Rahman yani Allah'ın dostu. Ne kadar özel bir unvan, değil mi? Üsve-i Hasene yani tüm inananlar için mükemmel bir örnek. Hatta o kadar ki tek başına bir topluma bedel olduğu için tek başına bir ümmet denmiş. Ama tüm bunların merkezinde belki de en kilit, en merak uyandıran sıfatı duruyor. Hanif. İşte bu kelimenin altını çizeceğiz çünkü tüm hikaye aslında burada düğümleniyor. Peki bu hikaye nerede başlıyor? Her şeyden önce tek bir adamın aklıyla ve yüreğiyle koca bir sisteme, putperestliğe karşı duruşunda başlıyor. Bu sadece bir inanç meselesi değil, aynı zamanda aklın da bir zaferi. Şöyle bir ortamı gözünüzde canlandırın. Sadece toplum değil, yaşadığınız evin içi bile putlarla dolu. Daha da ötesi, bizzat babanız Azer, o taptıkları putları kendi elleriyle yapan ve satan bir usta. İşte İbrahim, gözlerini tam da böyle bir çelişkinin ortasına açtı. İbrahim, çevresindekiler gibi körü körüne inanmadı ama körü körüne de reddetmedi. Aklını kullandı, gözlem yaptı. Kur'an bize bu harika akıl yürütme sürecini adım adım anlatır. Gece olunca bir yıldız görüyor. İşte bu benim Rabbim diyor. Ama yıldız sönüp gidince ben batanları sevmem diyor. Sonra ay, o daha parlak. İşte bu diyor. O da batıyor. En sonunda o her yeri aydınlatan güneş doğunca bu en büyüğü, işte benim Rabbim bu diyor. Ama o da batınca anlıyor ki bunların hiçbiri olamaz. Gerçek yaratıcı bu batanların, kaybolanların çok ötesinde olmalı. Onları da yaratan ezeli ve ebedi olan tek varlık. Bu gerçeği keşfettikten sonra artık sessiz kalamazdı tabii. Halkıyla yüzleşti. Onların tek savunması neydi biliyor musunuz? Biz atalarımızdan böyle gördük. İbrahim'in cevabı ise netti. O zaman hem siz hem de atalarınız apaçık bir yanılgı içindesiniz. Ama sadece lafta kalmadı, işi bir adım öteye taşıdı. O meşhur olayı yaptı. Gitti en büyükleri hariç bütün putları kırdı. Halk gelip bunu kim yaptı deyince de en büyükleri yapmıştır, gidin ona sorun dedi. İnanılmaz zekice bir hamle, değil mi? Konuşamayan, kendini savunamayan o nesnelerin ne kadar aciz olduğunu tek bir hareketle herkesin yüzüne çarpmış oldu. Akılla gerçeği bulmak işin bir boyutu. Ama asıl mesele o gerçeğe ne pahasına olursa olsun sadık kalabilmek. İşte İbrahim'in hikayesinin ikinci ve belki de en çetin perdesi burada başlıyor. O inanılmaz iman sınavları. Tabii bu yaptığı şey karşılıksız kalmadı. Halk öfkeden çılgına döndü. Liderleri Nemrut'un da emriyle tek bir çözümde birleştiler. Onu dev bir ateşe atıp yakmak. Düşünebiliyor musunuz o anı? Bir yanda tek bir adam, diğer yanda inancını savunduğu için onu ateşte yakmaya hazırlanan koskoca bir kalabalık. Ama tam her şeyin bittiği sanıldığı o anda ilahi bir müdahale geldi. Ateşe bir emir verildi. "Ey ateş, İbrahim için serin ve esenlikli ol." Ve o herkesi korkutan devasa ateş onu yakmak yerine bir esenliğe, bir rahmete dönüştü. Bu, onun imanının ne kadar gerçek olduğunun en büyük kanıtıydı belki de. Fakat ateş olayı, inanın bana, sadece bir başlangıçtı. Sınavlar birbiri ardına geldi ve her biri bir öncekinden daha zordu. Önce yurdunu, sevdiklerini terk et dendi, terk etti. Sonra canından çok sevdiği eşi Hacer'i ve kundaktaki oğlu İsmail'i ıssız, çorak bir vadiye bırakması istendi, tereddüt etmeden yaptı. Ve geldik zirveye. Yıllar sonra kavuştuğu o biricik oğlunu kurban etmesi emredildi. Akıl alır gibi değil. İşte bu kesintisiz teslimiyet zinciri ona neden Allah'ın dostu dendiğini bize çok net bir şekilde gösteriyor. İbrahim'in hikayesi sadece kişisel imtihanlardan ibaret değil. Aynı zamanda bize bugün milyonlarca insanın kalbinin attığı, yöneldiği çok somut, çok elle tutulur bir miras bıraktı. Kabe. Yıllar sonra o çöle bıraktığı oğlu İsmail ile tekrar buluştuğunda onlara çok özel, ilahi bir görev verildi. Baba oğul birlikte o çorak topraklarda tek tanrı inancının yani tevhidin yeryüzündeki merkezi olacak o kutsal yapının Kabe'nin temellerini yükselttiler. Yani bu
basit bir inşaat işi değildi. Onlar aslında ibadetin ve medeniyetin temellerini atıyorlardı. Tek Tanrı'ya adanan ilk evi inşa ettiler. Bugün milyonlarca insanın yaptığı haç ibadetinin temel ritüellerini belirlediler. Ve o bölgenin bir barış şehri olması, soylarından yeni peygamberler gelmesi için de dua ettiler. Hatta bugün hacda yapılan birçok ritüel aslında İbrahim'in, Hacer'in ve İsmail'in yaşadığı o olayların birer hatırasıdır. İşte şimdi tüm bu hikayeden sonra en başta altını çizdiğimiz o kilit kavrama geri dönme zamanı geldi. Haniflik. Tüm bu yaşadıkları, tüm bu duruşu aslında bize bu tek kelimeyi açıklıyor. Peki ne demek Hanif? En basit, en saf tanımıyla şu: etrafındaki tüm yanlış inanışlara, putperestliğe, geleneklere, batıla sırtını dönüp, yüzünü dosdoğru tek olan gerçeğe, yani tek Tanrı'ya çeviren kişi, ne o günün putperestliğine ait ne de sonradan gelecek dinlerin kalıplarına. Sadece saf, aracısız, fıtri bir teslimiyet. Zaten İslam kelimesinin özündeki anlam da bu değil mi? Zaten Kur'an bu konuyu o kadar net ifade ediyor ki üzerine söz söylemeye gerek kalmıyor. Bakın ayette ne diyor? İbrahim ne Yahudiydi ne de Hristiyan. Fakat o batıldan yüz çevirmiş bir Hanifti, bir Müslümandı ve müşriklerden de değildi. Yani onun durduğu yer tüm bu kimliklerin ve etiketlerin ötesinde, özde, temelde. İşte bütün bu sebeplerden ötürü İbrahim, Kur'an'da üsve-i hasene, yani mükemmel bir rol model olarak gösterilir. Neden? Çünkü onda her şey var. Aklıyla gerçeği arayan bir düşünür, inancı için ateşe atılmayı göze alan bir cesur yürek ve en önemlisi Rabbinden gelen her emre peki diyen mutlak bir teslimiyet abidesi. Peki, bütün bu anlattıklarımızdan sonra soruyu kendimize soralım. İbrahim'in o sarsılmaz Hanif duruşu, yani çevresindeki herkes yanlışta birleşmişken bile tek başına doğru bildiği yolda yürüme cesareti, bugünün dünyasında bu kadar gürültünün, bu kadar bilgi kirliliğinin ve sosyal baskının içinde bize ne ifade ediyor? Doğru bildiğimizin arkasında tek başımıza kalma gücümüz var mı? İşte onun asıl mirası belki de bu sorunun cevabında gizli.